Soyadlarını öğreneyim diye şöyle bir okuyorum. İyi akşamlar. 57. değil mi Ozan? 57. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde Cemal Kafadar hocamız sağ olsun kırmadı bizi. Programımıza katıldı. Kendisi Harvard Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş öncelikle. Siz yabancısı değilsiniz. Gerçi burada bir iki daha programa katıldınız ama evet. Sağ olun hiçbir şeyi geri çevirmiyorsunuz. Medyaskop'ta. Medyaskop. Yani, hakikaten Medyaskop'a özel bir hürmetim var. Evet, tam kelimesiyle. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi de kırmadınız. Bizim Ozan'la kafamızda hep var olan bir şey vardı. Böyle Osmanlı'nın klasik devrinde 17. yüzyılda işte Çelebiler, Katip Çelebi, Evliya Çelebi ve Eremiye Çelebi ile ilgili bir dizi program yapmak istiyorduk ve bunun bir anlamda mukaddimesini sizinle, girişini sizinle yapmak kısmet oldu. Çok da iyi bir başlangıç olduğunu ben düşünüyorum. Bu çerçevede bu fikrin mimarı olarak ilk soruyu Ozan'ın sormasını bekliyorum. Bir yerden başlayalım. Hadi bakalım. Buyurun. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam ben biraz daha böyle bir dışarı çıkıp oradan içeri gelmek istiyorum. Osmanlı topraklarından İberya'ya gideceğim. 16. yüzyılın başlarında biliyoruz Cervantes 1604 ya 1609 gibi yayınlıyor. Don Quixote'u yayınlıyor. Ve başında da ilk giriş cümlesi şöyle: aylak okur diye başlıyor. Ey aylak okur diye başlayıp ondan sonra işte kitabın yazılış sebebini açıklıyor. Burada aylaklık ve okurluk iki mefhumu Osmanlı 17. yüzyılına uygularsak veyahut da orada ararsak Eremiya Çelebi, Katip Çelebi ve Evliya Çelebi, bunların üçünde ortak noktası tırnak içinde bir aylaklık, bir gezginlik, bir seyyahlık tarafları var. Evliya Çelebi biliyoruz. Eremiya Çelebi'nin de İstanbul tarihi var ve orada bir seyyah havasıyla, bir gezgin havasıyla İstanbul'u anlatıyor. Siz daha başka bir yerden anlatmıştınız o sinemacı havasıyla. Sinemacı havasıyla. Kul sohbetlerinde Katip Çelebi'yi zaten biliyoruz. Cihan Nüma'dan dolayı coğrafya üzerine bir kitabı var. Buradan gidersek yani bu aylaklık, belki tek başına okurluk, aylaklık ve okurluk 17. yüzyıl Osmanlı dünyasında nereye tekabül ediyor? İlginç. Aylaklığı ille böyle mekanın içinde hareket etmek olarak düşünmedim de ben. Hani aylak Yusuf Atılgan'ın aylak adamına kadar gider. O da seyyah olmaktan çok farklı bir şey. Yani çağrışımları çok zengin. Dediğiniz boyutu var. Çok güzel. Onun da dışında bunların üçü de bir noktadan sonra bildik kariyer çizgilerini terk etmiş ya da Evliya Çelebi hiç girmemiş zaten. Onun dışında belki de bir katibin ya da bir alimin, medrese aliminin aylak diyeceği tipler. Çalışıyorlar, devamlı bir şeyler üretiyorlar, geziyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar, okuyorlar, ediyorlar ama Evliya Çelebi'nin bir kere hiçbir zaman mesleği olmamış. Hani müezzinlik, musahiplik bir yere kadar ama onlarda da bir kariyer çizgisini izlemekle fazla ilgilenmemiş. Onları seyahat için değerlendirmiş diyebiliriz belki daha çok veya tecrübe için. Eremiya Çelebi hem ailesinde var hem bütün çevresinde, Langa, Kumkapı çevresinde istese çok rahat, entelektüel kapasitesi de ruhban sınıfında kariyer yapabilirmiş. Evet. Ama o da hiç o tarafa yüz vermemiş. Katip Çelebi dersek bir süre katiplikte ilerlemiş ama
fırsatını bulur bulmaz, yani büyük bir miras eline geçtiği anda kendini kitaplara hasretmiş. Kendi çalışmalarına hasretmiş. Yani o anlamda üçü de bildiğimiz, hele 16. yüzyılda çok klasik şematik durumuyla karşımıza çıkan kariyer, Cornel Fleischer'in tabiriyle kariyer patikalarında bir hayat izlemiyorlar. Evet. Kanunnamelerle belirlenmiş, belli terfi çizgileri olan kariyer patikaları var ve bir sürü parlak insan bunu yaşamış. Bu üçü, yani 17. yüzyılda genel olarak medrese çerçevesinde entelektüel hayatın dışına kaçan tipler var. Bu saydıklarımız iki belirgin örnek. Eremya Çelebi'yi medrese için konuşamasak bile kendi cemaatinin kilise kariyeri ve ruhban sınıfı için benzetebiliriz. Çok büyük bir paralellik var bu noktada. Ve bu üç Çelebi, benim de özellikle Çelebiler Çağı adını vermek için sembol seçtiğim bu üç Çelebi, dönemin meşrebini, ruhunu belirlemekte bize en çok ışık tutan bu üç Çelebi bir anlamda dolayısıyla aylak. Evet. Okur, tabii hem ne biçim okurlar. Ve de devirleri biraz okur devri. Ben aslında daha geniş söylediğimde, bazen bir konuşmanın başlığında ya da bir döneme bir isim vermek istediğinizde Çelebiler Çağı kısa ve özlü ve net ve güzel duruyor. Ama daha uzun söylemek istediğimde aslında Çelebiler, Hatunlar ve Mecmualar Çağı demek istiyorum. Mecmua bunun çok önemli bir parçası. Yani mecmua dediğimiz değişik kitap ve risale malzemelerini bir araya getirme, bunlara da çeşitli faydalı bilgiler ekleme adeti çok eskiye giden bir şey. O anlamda var. Ama o da kendi içinde bir evrim yaşıyor zaman ile ve kısa keseyim. 17. yüzyılda medreseli olmayan, üst sınıflardan olmayan bir şehirli halkın yeni bir okuyucu kültürünü temsil ediyor. Bir anlamda buna daha demokratik bir okuyucu kültürü diyebiliriz. Yani demokrasi kelimesini bazen böyle kullanınca insanlar ama şimdi yani modern bir kelimenin ne alakası var diyorlar ama pek de değil. Yani demos kelimesi ta eski Yunan'a gider. Osmanlıların da farkında olduğu bir kelime. Yani demosun hayatın içinde daha çok bulunduğu anlamında kullanabiliriz bence. Neyse. Demek istediğim mecmua kültürü çok daha fazla mecmua yayılıyor ve yazılıyor ve mecmualar da eskisi 17. yüzyıldan önceki mecmualardan önemli farkları var. Bir, mütecanis olmak zorunda değiller yani. 12 tane felsefe risalesi, 3 de mantık risalesi yan yana daha bir mütecanis bir mecmua. Klasik, yani kütüphanelerde karşılaştığımız mecmuaların daha önceki örnekleri daha çok böyle şeyler. Halbuki 17. yüzyılda, daha önce de var ama 17. yüzyılda bolca karşılaştığımız örnek şöyle bir şey. Bir duaname, 3 tane ilaç tarifesi, arkasından en sevdiğim şiirler gibisinden bir kısım, arkasından tarihlerin birinden alınmış Yavuz Selim'le ilgili kısım, ondan sonra bir latifeler koleksiyonu, ondan sonra bir tefsir kitabından bir parça, belki yazarın en sevdiği ya da mecmuacının en sevdiği, en önemsediği sure ile ilgili, belki biraz daha halk diliyle yazılmış bir tefsir parçası falan filan. Bu tür bir mecmua kültürü çıkıyor 17. yüzyılda karşımıza. Bu bence Çelebilikle birlikte dönüşen yeni kültür dünyasının önemli bir parçası. Şimdilik burada keseyim isterseniz. Aylak okur. Vallahi çok aslında iyi gidiyordu hocam. Yani bu mecmualar hem yatay mevzusu hem çok dikey büyük olarak bir değişiklik getiriyor. Yatay olarak çok değişik janrlardan bir şeyler alıyor. Dikey olaraktan kastım daha eğitimli insanlara has addedilen ağır metinlerle
çok hafif gündelik hayatla ilgili fıkra koleksiyonlarını bir araya koyması. Hem yani yatay hem dikey olarak bir çeşitlilik getiriyorlar. Ve bu mecmua kompilasyonları, yani bu değişik türleri cem etme hevesiyle ortaya çıkan kitaplar 17. yüzyılın bence çok orijinal, çok önemli, çok hoş parçaları. O şehir kültürünün aynı zamanda çok daha fazla okur-yazar barındırdığını da işaret ediyor bir yerde. Evet. Yani tabii ki günümüzle karşılaştırılacak bir şey değil. Ama %1'den %5'e sıçramışsa, ki bence daha da yüksek rakamlar. Çünkü birçok mektep var. Şifahi ile yazılı kültür arasında çok geçirgen dünyalar var. Kahvehanelerde bir kitabın birçok kişiye okunması gibi. O mecmuanın tamamını okumasa bile içinden bir kısmını okuyabilecek birçok insan var. Yani okuma yazma düzeyleri de çok farklı olabilir ama onlara hitap eden daha çok malzeme var artık 17. yüzyılda filan filan. Bu çok ilginç bir yani Çelebiler, mecmualar. Evet, yani bu hem bilginin yaygınlığı, demokratikleşmesi ve okuryazarlık oranının artmasıyla falan da çok ilgili. Evet. Toplumun kültürel altyapısını da vermesi açısından önemli herhalde. Mesela bu Çelebilerin tamamının neredeyse coğrafyayla bir teması var değil mi hocam? Yani o yani hem Eremiye Çelebi hem Katip Çelebi'nin Cihan Nüması, Eremiye Çelebi'nin işte o kayıya atlayıp bir kamera gözle ben yakınlarda okudum yani çok çarpıcı yani oradaki yani resmen bir peyzaj anlatıyor ve hani sadece kuru bir anlatım değil, sizin o sohbetinizde de bahsettiğiniz gibi bir şehir peyzajını sanki bir kamera gözle anlatır gibi. Ve bir yandan da Evliya Çelebi var. Yani bu coğrafyayla entelektüel hayat arasında da bir ilişki var herhalde değil mi? Yani bunun genişleme var galiba. Oradan bir genişleme. Genişleme var. Yani coğrafyanın bir genişlemesi var. Çok haklısınız. Evet. Yani hatta bu konuda ne söyleyebiliriz hocam? Şimdi şöyle, hani mecmua ile ilgili söylemek istediğim bir cümle daha var. Tabii, onu buyurun. ekleyeyim, oradan devam edeyim. Onlar da birbirine bağlı en azından benim kafamda. Netleştirebilirim umarım. Yani demos dedim ya temin. Onun yerine cumhuru koyalım. Mesela çok daha tanıdık bir kelime. 17-18. yüzyıl metinlerinde karşımıza biraz daha çokça çıkıyor. Eski bir kelime yoksa tabii. Hatta 1703 Çalık Ahmet, 1703 Edirne isyanında Çalık Ahmet diye bildiğimiz isyan elebaşılarından bir karakter. Hanedana ne gerek var? Cumhur cemiyeti kuralım diyor. Yani öyle bir siyasi iddiaya da girmiş bir kelime. Ya da Venedik'ten veya yani hanedan monarşi rejimi olmayan ülkelerden ya da Lehistan'dan bile bahsederken, çünkü Lehistan'da monarşi var ama bir diyet, parlamento karar vermekte. Tabii parlamento bütün halkın katıldığı bir şey değil. Aristokratlar, boyarlar falan ama bir diyet karar vermekte çok önemli oluyor ve oraya bazı yerlerde cumhur kendi temsilcilerini yollar diyor bizim Osmanlı yazarları. Böyle bir siyasette de rolü olan bir cumhurun farkındalar yani, ya da Hollanda'dan veya Venedik'ten veya Dubrovnik'ten bahsederken monarşi olmayan yerlerden. Yani mecmua ile ilgili söyleyeceğim, cumhurun bilgi edinme ve üretme mekanizmalarına dahil olma serüveninin, giderek dahil oluyorlar bana kalırsa okuma yazmanın artışıyla birlikte. Çelebilerin bu çevrelerle bir şekilde ilişkisi medreselilerden farklı olması hasebiyle filan, cumhurun bilgi üretme ve bilgi dolaşımı mekanizmalarına çok daha aktif bir şekilde ve yaratıcı bir şekilde katılabilme imkanını sağlayan bir enstrüman mecmua. Evet. Ve mecmualar. Evet. Şimdi coğrafya, mecmua ile ansiklopedi arasında da bir ilişki var. Daha bir ansiklopedik biriktirmeye, bilgiyi ansiklopedik bir şekilde bir araya toplamaya yarayan bir enstrüman mecmua bir yerde. Mesela şeye bakarsanız Ali Ufki kitabına ne diyor? Mecmua-i Saz ve Söz. Ansiklopedi, bir müzik ansiklopedisi olarak
da düşünebiliriz tabii. Hani kendi döneminin müzik kültürüne ansiklopedik bir yaklaşım getiren bir kitap diyebiliriz. Ve mecmua adı çok yakışıyor ona. Evet. Evliya Çelebi kendi kitabından en az 2 yerde mecmua diye bahsediyor. Evliya'nın kitabının adını hala seyahatname diyor. Tarih-i seyyah diyor. Evet. Tarih, coğrafya, seyahatname hepsi var ve daha çok var. Ama mecmua da var orada 1-2 yerde ve hakikaten mecmuaya benzer özellikler taşıyor. Evet. Katip Çelebi'nin yazdığı mecmualar var. Yani kendi tuttuğu notları o dönemin klasik ya da sonradan bize klasik gelen mecmua formatında tuttuğunu biliyoruz. Öyle de bir ilişki var aralarında. Şimdi ansiklopedik bilgi dedim. Yani 17. yüzyılın çok önemli bir yanı, son zamanlarda bilhassa Avrupa için bu çok ele alındı. Bileceksiniz Anne Blair diye Harvard'dan bir meslektaşım sık sık zikredilen bir kitap yazdı. Bizim bugünkü derdimize benzer bir şekilde insanların ya ne çok informasyon var dünyada, biz nasıl bununla başa çıkacağız Evet. hikayesini yaşadığı bir devir. Coğrafyaya geleceğim. Yok. Yani hakikaten çok yakından alakalı Evet. onunla. Ve 17. yüzyılda dünyanın birçok yerinde, Osmanlı dünyası dahil, insanlar bundan şikayetçi. Büyük keşifler falan yapılmış. Ayrıca eski bilgilerin yetersiz olduğuna dair çok açık seslendirilmese dahi bir takım huzursuzluklar belirmiş. Klasik metinlere döndür. Onlar bazı şeylere de ışık tutmuyor kardeşim gibi bir şey belirmiş. Bir yeni arayış, yeni bir tavır belirmiş. Onlarla birlikte bunca enformasyon ne yapacağız sorusu var. Nasıl bir araya getireceğiz? Bu nasıl kullanılır, işlenir, yararlı kılacağız meselesi var. Katip Çelebi'de bu çok kuvvetli. Yani Keşf-i Zunun çağlar ötesi bir ansiklopedik, dev bir çaba, inanılmaz bir şey yani. Hala bugün Keşf-i Zunun yani ona benzer ve ondan daha fazla madde içeren modern eserler yayınlandı. Keşf-i Zunun ne yapıyor? Katip Çelebi ilk daha hala katipken orduyla birlikte malum orada zannederim o noktada 6 bölük katibi, sipahi, Kapıkulu sipahileri katibi orduyla birlikte gidiyor. Sefere giderken Halep'te bir vakit buluyor. Sahaflara gidiyor. Evet. Ya ne çok kitap var burada diyor. Ben bunların bir listesini yapmaya başlayayım bir an önce diyor. Ve ilk defa binlerce eseri Katip Çelebi ama mümkün olan bütün eserleri ismen, kitap olarak değilse bile ismen, özetiyle vesairesiyle ulaşabildiği bütün eserleri kaydedeceği Arapça, Farsça, Türkçe, Arapça bir ağırlıklı olarak bir şey meydana getiriyor. Cilt bir eser meydana getiriyor. Evet. Enformasyon meselesiyle, onu hazırlamak meselesiyle çok yakından ilgili. Çok malumat var. Nasıl bunları kullanışlı hale getireceğiz? Kitapların formatı değişiyor 17. yüzyılda. Katip Çelebi'nin Süllemül Vusul diye tuttuğu notlar, Keşf-i Zünun'a sonra gidecek olan notlar çok ilginç. Yani yaratıcı bir şekilde not almanın dertleriyle uğraşmış belli ki. Yani bunca yazarın biyografisini nasıl Keşf-i Zünun'a katacak? Yazarları tek tek kronolojik mi dizecek, alfabetik mi dizecek? Bu tür problemler daha da kuvvetli bir şekilde çıkıyor tabii malumat çoğaldıkça. Katip Çelebi bazı eserlerinde bayağı modern usul dipnotvari dipnot bile veriyor ki dipnotun tarihi 17. yüzyılın sonlarıdır. Yani zikrettiği eser ve sayfa numarası. Evet. Bundan sadece bir tek örnek gördüm, abartmayayım. Ama o bir tek örnek bile muazzam bir şeydir. Şimdi biz çok vakayı adiyeden gibi tabii ki zikretmiş, ne yapmış? Bilmem ne. İstanbul 1977, sayfa 63. Evet. Onun bir hikayesi var. Yani ve hakikaten 17. yüzyıldan önce bu şekilde referans vermek diye bir adet yok. Katip Çelebi bayağı o dünyanın parçası. O dünyanın enformasyon derdinin, asıl sorunuza geliyorum belki ama bence gerekliydi bu coğrafi dolaşma diyelim.
o devrin en büyük malumat yığını, yeni olan şey coğrafya ile ilgili. Bununla nasıl başa çıkacak? Coğrafya sadece Japonya ne kadar uzaklıkta, orada kaç kişi yaşıyor, onların rejimi nedir, başyeri var mı, dağları, ırmakları değil. Aynı zamanda tabii onların bir takvim sistemi var. O takvim sistemiyle bizimkini uzlaştırabilir miyiz? İşte Katip Çelebi'nin muazzam bir diğer ansiklopedik çalışması, takvim çalışması. Çin takvimiyle, Hint takvimiyle, Osmanlı, yani İslami Hicri takvimiyle, Hristiyan değişik kiliselerinin değişik takvimleri olduğunun farkında. Falan filan, Yahudi takvimiyle. Bunların hikayelerine bakıyorum. Ayrıca Katip Çelebi coğrafya deyince mesela neyle ilgileniyor? Çağdaşlarından da tabii bunu ilgileniyor. Bir kere Katip Çelebi okunan, bilinen ve önemsenen bir yazar. Popüler yalnız birisi gibi görmeyelim. İşte malum meşhur sorusunu soruyor. Mizanül Hak kitabının başına aldığı şeyden şikayet ediyor. Şeyhülislamların artık coğrafyadan, geometriden, bu tür bilimlerden habersiz olduğunu yazıyor. Biraz da haksızlık ediyor belki ama bir sebebi var o polemiği yapmakta. Mesela diyor, sorsanız diyor, Kuzey Kutbu'nda nasıl oruç tutulacak? Ne cevap verecekler diyor. Yani coğrafi keşifleri karşımıza çıkardığı malumat, bilgi işleme sorunları çok boyutlu. Evet. Coğrafya dediğimizde bütün bunlarla birlikte düşünürsek hakikaten yormuş insanları. Avrupa'da da böyle. Atlaslar ortaya çıkıyor. Atlaslar hemen tabii Osmanlılar arasında da çok fazla ellerinde olmasa bile çok makbul bir kitap türü oluyor. Evet. Hani bu meseleyi biraz daha öteye götürmek isterim. Ama başka bir sorularınız varsa oraya geçelim. Hocam aslında isterseniz. Çünkü coğrafyanın seküler bilgi ile de bir ilgisi var. Bunu diyeyim. Evet. Şimdi sizin biraz önce bahsettiğiniz bu coğrafyayla da kısmen bağlantılı, kısmen de farklı bir bağlantısı var. Başka bir noktası var. Şimdi Antonio Galand'ın İstanbul'a ait günlük anılar 1672-73'te tuttuğu notlardan. 1673'e ait 2 kısım okuyacağım müsaadenizle. Biraz uzun olabilir ama çok dün akşam böyle Galand'ı karıştırırken denk geldi. Ya Galan harikadır. O yüzden bunu okumanızı umarım teşvik edici bir şey olarak ileride cidden beni çok heyecanlandırdı. İstanbul'da 18 Nisan Salı 1673, bu 2. cilt çünkü. İstanbul'da Mehmet Çelebi'yi ziyaret ettim. Burada bir Mehmet Çelebi de var ayrıca. Şeyini bilmiyoruz, kim olduğunu bilmiyoruz ama bir Mehmet Çelebi de var. Bir Çelebi daha var. Bana eskilerin Türklerce hala riayet edilen usulü mucibince 7 iklime ayrılmış olmak üzere 2 dünyaya ait ve her memleketin ismi Türkçe yazılmış harita kopyaları gösterdi. Doğrusu bu harita bana pek doğru göründü ve coğrafyacılarımızdan birinin haritasından kopya edilmiş olmasından şüpheliyim. Bu haritada bulduğum hata, bu Türkiye'de gösterdiğim veçiyle Kore'nin son senelerde yapılmış bir keşif mucibince kıtaya bağlı olacak yerde bir ada şeklinde çizilmiş bulunmasıydı. Kaptan Paşa bu haritadan 2 sureti padişah için Babali'ye yollamış bulunuyordu. Kendisinin evinde bu haritadan başka tahta satıhları yapıştırılmış ve bütün etrafı altın çivilerle bir cilt şeklini almış olan 4 İtalyan deniz haritası gördüm. Bunlar 1545'te Girit'te George Calopade isminde biri tarafından vücuda getirilmişti. Bir dünya haritasında bu haritayı yapanın Taprobana ismini verdiği Seylan Adası'nın ne vaziyetinden, ne büyüklüğünden, ne de şeklinden haberdar bulunmadığını fark ettim. Çünkü bu adayı Cemorin burnunun ötesine koymaktadır ve onu yuvarlak olarak gösterecek yerde Maldiv adalarına çok benzeten müstakil bir biçimde göstermektedir. Aynı vesileyle Türkçe bir tarih yazmış bulunan Hüseyin Efendi isminde bir Türk gördüm. Bu Hezarfen Hüseyin Efendi. Kendisini oldukça yakışıklı bir adam buldum ve boyu normalden uygun olmakla beraber hiç de çirkin gelmiyordu.
Aynı gün işte 12 inç edebiyatında olup Türklerin din ve imanlarına bahis yani Pir Alioğlu Mehmet'in Vasiyetnamesi isimli bir Türkçe kitap gördüm. Ondan sonra geçiyor. Şimdi bir not daha okuyacağım. Yine müsaadenizle. Estağfurullah. Büyükelçi Hazretleri 15 Eylül Cuma. Büyükelçi Hazretleri namına Hüseyin Efendi isimli bir Türk tarihçisini ziyaret ettim. Yine Hazarfen Hüseyin Efendi. Yani bunu da aslında Çelebi olarak sayabiliriz değil mi hocam? Tabii. Kendisi bir Rum kilisesinden çevrilme olduğundan Kilise Camii denen bir cami yakınında oturmaktadır. Vefa tarafları. Vefa herhalde Kilise Camii. Evet. Bu caminin kapısı bırakılmış eski sütunlarla hala süslüdür. Son ekselans namına kendisinden dostluğunu istedim ve kendisini buna hazır bulmaklığıma rağmen de gönlünü daha fazla kazanmak üzere Büyükelçinin yollamakta olduğu bir çuha ve bir saten ceket verdim. Onu beklemediği öyle bir şey verilmesinden müteahhir gördüğüm gibi son ekselansı bu tarz bir lütufta bulunmaya mecbur edecek hiçbir şey yapmamış olduğunda söylediğinden Büyükelçinin istediği doğrultusunda kendisine vermeye ona mecbur etmeye arzu eylediği ayrıca da bu hediyenin vücuda getirmiş olduğu bir tarihe karşı bir takdir nişanesi olduğu şeklinde cevap verdim. Bunun üzerine bana bu kadar değersiz bir şeyin bu derecede takdir edilmeye layık olmadığını ve bu eseri asla beğenmediğinden bir gün intişar etmeye daha layık olan bir yenisini yazmış bulunduğunu ve meskür eseri bitirir bitirmez son ekselansa takdim etmeyi ihmal etmeyeceğini söyledi. 16 Eylül Cumartesi ertesi günü aynı Hüseyin Efendi Ekselansı görmeye geldi. Ekselans ona sultanla vezirin yaptırmış olduğu portrelerini gösterdi. Ve Hüseyin Efendi kendisine sofrasında yemek yediren Büyükelçinin nezaket ve ikramlarından pek memnun bir halde döndü. Hocam burada yani bu iki not böyle okuyunca böyle, insanın o döneme ait fikrini değiştiriyor. Birincisi bu coğrafya hususu. Hani haritalar alınıyor, Kore'ye haritalar kadar veriliyor. bayağı ayrıntı, Kolye, Maldiv adaları bayağı ayrıntılı olarak elde mevcut. Evet. Hatta yanlış yerler tespit edilmiş. Evet, yanlış yerler var. Ada olarak. Ama bir başka hususta aslında daha devamında bundan yapabiliriz herhalde. Osmanlı Çelebilerinin, Osmanlı efendilerinin dış dünyayla buradaki elçiler vasıtasıyla birebir iletişimde olmaları. Mesela şu kısmında biz siz gelmeden evvel konuşuyorduk. Yani bu yemek yedik mevzusu mesela. Nerede yemek yediler acaba? Bir masada mı yediler? Ki biz Fransız sarayında yani Beyoğlu'ndaki Fransız sarayında muhtemelen masada yemek yediler ve entelektüel bir sohbetle geçti. Çünkü Zafer Hüseyin Efendi Galant da bildiğimiz kadarıyla bir entelektüel aslında diplomat olmasından fazlası. Yani burada Avrupa ile ilişkileri tabii demek ne kadar doğrudur? Hani, o zamanki Avrupa bugünkü Avrupa ile denk değil tabii biliyoruz. Dış dünya ile ilişkileri nasıldı? İlla hani Avrupa olması gerekmiyor. Hindistan'daki entelektüellerle veyahut da okumuşlarla aralarındaki ilişkiler nasıldı? Yani burada aslında birkaç soru var. Buradan devam edebilirsek. Edelim. Çok güzel sorular. Çok uzun zamandır zaten düşünüp ettiğimiz şeyler bir kısmı. Hakikaten 17. yüzyılla ilgili kanaatlerimizi hala yerleşik maalesef bulunan kanaatlerimizi değiştirmek zorundayız. Değiştirmeliyiz. Yani zorunda olmak bazen kötü bir şeymiş gibi geliyor kulağa da. Hani değiştirmemiz için çok sebep var ve güzel. Duraklama nosyonunun işte yükselme, duraklama, gerileme paradigmasının uzun süren hakimiyetinin verdiği bir bulut var 17. yüzyıl üzerinde ve biraz da 18. yüzyıl belki biraz demeyeyim ve 18. yüzyıl üzerinde. Bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Çalışanlar var. Okuyunca zaten dediğim gibi bu değişiklik kendini sunuyor yakından baktığımızda. Mesela buradan da selam söyleyeyim kendisine. Burcu Gürgan diye bir öğrencimiz şu anda Hezarfen Hüseyin Efendi üzerine doktora tezini tamamlamaya çalışıyor. Çok güzel bir tez olacak inşallah.
17. yüzyıl üzerine çeşitli başka çalışmalar yapılıyor. Galen bunun önemli bir noktası. Galen şimdi ilginç bir adam. Diplomat değil aslında, yani diplomatik heyetle birlikte gidiyor ve bir doktora tezi hazırlamak üzere gidiyor. Diplomatik heyette akademisyen Yunan yani. Grek Ortodoks Kilisesi'nin diyelim ilahiyat fikrinin belli bir yönünü çalışmak üzere tez konusu veriliyor kendisine ve o şekilde genç bir akademisyen olarak geliyor. Evet. Ama ondan sonra dilleri öğrenince, buranın kültür hayatına girince ve kendisi de beklemediği bu tür dostluklar kurunca çok başka yönlerde gidiyor. Mesela Avrupa'da en iyi bilinen yanı Galen'in Binbir Gece masallarını keşfeden ve çeviren kişi olması. Malumunuz yani çok farklı boyutları olan bir şey. Hezarfen Hüseyin Efendi gibi başka Osmanlı dostları olduğunu, bunlar arasında Müslüman Osmanlılar olduğunu da mesela biliyoruz. Ve sırf o değil, ben daha yeni bir ay olmadım Bolonya'da Marsili arşivindeydim. Kont Marsili, Galen'le kısmen çakışıyor, kısmen Galen'den sonra. O da Hezarfen Hüseyin'le arkadaş. Hezarfen Hüseyin bayağı çevre edinmiş, merkezi kendisine bir şey. çok meraklı. Hezarfen Hüseyin'in piri kim? Katip, yani ilham kaynağı kim? Piri tasavvufi anlamında değil tabii. Katip Çelebi. Yani bir çevre var, birbirlerini okuyorlar, düşünüyorlar, yeni kuşaklara, gençlere aktarıyorlar bazı merakları, hevesleri, bilgileri. Marsili arşivinde vakit geçirince, zaman 83'ten beri ben Marsili arşivinde birkaç kere gidip böyle birkaç gün geçirme fırsatı buldum. Notlar arasında hep şeyleri görüyorsunuz. Kaptan bilmem kim ile geçen gün oturdum, bana Osmanlı gemilerinin tiplerini çizdi. Filan. Şimdi tabii o bir teknolojik tartışmaya götürmüş olabilir onları. Yani o enstantanenin arka planını ve sonrasında merak ediyor insan. Bunu çizdin ama şimdi bunun yelkeni şöyle mi çalışıyor, böyle mi çalışmıyor diye. Nerelere gidebilir o muhabbet? Onun bir kısmını ancak yazıda bulabileceğiz ama o kadarı bile çok değerli. Hani coğrafya bilgisi özellikle önemli. İstanbul'da çok yakından takip etmeye çalışıyorlar bir noktadan sonra. Tabii Tarihi Hindi Garbi çevirisi Katip Çelebi'den de çok daha önce. Ama Katip Çelebi ile birlikte sanırım başat ilgi alanı oldu diyebiliriz. O alanlarından biri oldu diyebiliriz. Az önce anlatmaya çalıştığım sebeplerden o ve çevresindeki insanlar. Cihan Nüma malum müteferrikanın matbaa kurar kurmaz İlk basmak istediği kitaplardan birisi. Çünkü Cihan Nüma büyük bir etki yapıyor. Konsept olarak bir yana kitabın obje olarak ortaya çıkması, bir fikir olarak böyle bir şeyin yapılmış olması çok ilgisini çekiyor insanları. 4. Mehmet devrinde yine 1660'larda sanırım Atlas Mayor daha yeni basılmış. İstanbul'a hediye gönderiliyor ve onun hediye gelişi hem kroniklerde yazılıyor hem Evliya Çelebi gibi o sırada sarayda olmayan yazarlarda yansımalarını buluyoruz. Bu hani az önce anlattığım sebeplerden dar anlamında bir coğrafi bilgi olarak bakmayalım buna. Birçok boyutuyla coğrafya yeni keşiflerle birlikte ortaya çıkan yeni dünyanın neye benzediği ve insanlara ne gibi yenilikler, tehlikeler, imkanlar, farklar sunduğu düşünen zihinleri müthiş meşgul ediyor. Evet. Demin anlattığım şeyi ekleyebiliriz. Mesela yeni keşiflerle birlikte ve yeni ticaret yollarıyla birlikte insanların hayatına yepyeni tüketim maddeleri giriyor. Gündelik yiyecek maddeleri. İşte domates, işte kahve. Kahve ki yani bir kıtanın keşfinden gelmiyor ama o devre has yeni ticaret yollarının, yeni şehirli sınıfların gelişmesiyle ilgili çok yaygın olarak tüketilen bir madde. Peki kahve ne yapar? Yani bu soruyla uğraşırsınız haliyle. Yeni çıkmışsa karşınıza. Bedene ne etki? Bugün bile kafein üzerine bir sürü araştırma yapılıyor biliyorsun. Domatesi, biberi, patatesi falan hepsi bir şey yaratmış buna benzer. İlgiler, meraklar, sorular, bazen korkular.
bütün bu boyutlarıyla coğrafya 17. yüzyılda çok önemli bir bilgi alanı. Şimdi medresede de muhakkak değil, örnekleri de verebilirim. Coğrafya meraklıları var. Astronomi, heyet ya da eski tabiriyle ve nücum medreseye uzak bir bilim alanı değil. Birebir müfredat diye bir şey yok belki ama okutulan kitaplar tanıdığımız kadarıyla birebir bunu içermese bile. Ama işte medresenin yapılaşmış, oturmuş eğitim sisteminde o sırada coğrafyanın bu kadar merkezi bir yeri de yok. Heyet ve nücum ilimlerinin bile daha çoğu belki müneccimler tarafından yapılıyor. Yani medrese eğitimiyle alakalı ama onun dışında olan bir kariyer çizgisi. Tabii denizciler arasında mesela Seydi Ali Reis hani daha çok Hindistan'dan dönüş maceralarıyla bilinir ama aynı zamanda çok önemli bir astronomi ve coğrafya eserinin yazarı malumunuz. Evet. Heyet üzerine falan. Şimdi bu tür bilgi alanları haliyle kendine medresenin dışında daha rahat bir yer buluyor diyelim. 17. yüzyılda coğrafyaya ilgi bu patlamayı yaşayınca daha ilk başında sözünü ettiğim medresenin dışında neşv-ü nema bulan Çelebiler ile yakın bir ilişkisi oluyor bu bilgi alanının. Evet. Yani bu dönemin diğer çok ilginç bir karakteri Müneccimbaşı. Hani Çelebi adını almasa da meşhur tarih yazarı. Başka şeylerin yanı sıra. Mesela o Müneccimbaşı'nın bir özelliği belki gözünüze ilişmiştir. Eremya Çelebi'den bir Ermeni tarihi çevirmesini rica ediyor. Ve Eremya Çelebi çeviriyor bunu. Evet. Müneccimbaşı için. Hani sırf Avrupalılarla sizin verdiğiniz örnekte Galan'la Hezarfen Hüseyin karşılaşıyor. Ama aynı zamanda Müneccimbaşı ile Eremya da karşılaşıyor. Eremya ile Galan da belki karşılaşıyor ya da Galan değilse bir başka Fransız. Yani Osmanlı toplumunun kendi içinde farklı yeni iletişim ağları ve imkanları ortaya çıkıyor. 16'da da vardı muhakkak ama değişik şekillerde, değişik ilgiler çerçevesinde ortaya çıkıyor. Yani Galan'la ilgili okuduklarınız o kadar çok şey çağrıştırıyor ki coğrafyanın çok iyi Katip Çelebi'den sonra o yakın takip, iyi takip devam ediyor. Evet. İşte Hezarfen çok iyi bir örnek. Dımışki, Şamlı bir diğer coğrafyacı, Bartınlı bir diğer haritacı. Hepsi bunlar 17 sonu, 18 başına İbrahim Müteferrika'ya giden çizgide çok önemli isimler. Takip ediyorlar. Bildiğimiz imkanlar sadece birebir bir Frank'le karşılaşmak şeklinde değil ki denizciler için bu imkan o kadar da zor değil. Deniz üstünde, gemilerde falan. Lingua franca biliyorlar onların çoğu muhakkak. Evet. Konuşmak için yani hangi dili biliyorlardı dese insanlar onun bile cevabı artık nispeten kolay. Bir diğer hususiyet neydi okuduklarınızda yani coğrafyanın ötesinde bir şey daha vardı. Bu karşılaşmalar. Karşılaşma. Evet, Avrupalılarla hatta resme dahi giriyor. Keşke yanımda bir iki resim getirseydim. Hem İran'da bu o devirde hem Osmanlı topraklarında Franklerle Osmanlıların birlikte sosyalleştiği bazı sahneler resmedilmeye başlıyor. En geç 18. yüzyıl başında, sanırım 17'nin sonunda, İran'da kesinlikle var 17'nin sonunda bu tür tablolar. Ve bunlar böyle şey kastetmiyorum. Yani tabii ki diplomatik heyetler her zaman saray halkıyla mesela belli bir şey yaşıyorlar. Seremonyal düzeyde muhakkak bir kere. Onun ötesinde de yaşıyor. Onu aşan bir şeyden bahsediyorum burada. Yani Evet. sarayla doğrudan bir alakası, orada bir görevi, herhangi bir resmi makamı olmayan birisi olarak Hezarfen Hüseyin'in tür karşılaşmalar yaşaması. Elçilik heyetlerindeki insanlar ve de elçiliklerin mekanları ayrıca çeşitli karşılaşmalar için kullanılıyor, değerlendiriliyor. Onu da çeşitli örneklerden biliyoruz.
çok daha önce 1970 hiç dile çevrilmedi. Böyle küçük şey bir yayın olarak kaldı o maalesef. Heidrun Wurm diye bir Alman meslektaş. Kendisini hiç tanımadım ama hep zikrederim. 1971'de sanırım bir tez bitiriyor Almanya'da. Hezarfen Hüseyin'in Avrupalı ilişkileri üzerine. Avrupalı, Marsili var içinde, Galan var, daha başkalarını keşfetmiş. Tabii Galan'dan önce işte bir şey var. Levinus Warner diye bu Leiden'daki meşhur Osmanlı yazma koleksiyonunun çoğunu oraya götüren, Katip Çelebileri filan takip eden İstanbul'da. Daha da çok şey bulacağız inşallah 17. yüzyıla bu gözle bakınca. Ayrıca dışarı gidenleri biraz daha iyi tanımaya başladık. Yani evet. Osmanlı, sırf Evliya Çelebi yok. Esir olarak orada kalıp sonra hani Avrupalılar arasında da böylesi çok var. Hani seyyah diye, seyahat literatürü diye bazen çok kolay kategorize ediyoruz da durup böyle kendime hatırlatmam gerekiyor. Ya bu seyyah dediğimiz adamların bir kısmı seyyah değil aslında, esir. Evet. Esiri var değil mi hocam? Esir Osmanlılardan da o şekilde aynen yani o tarafta esir olarak gidip bulunup sonra dönüp yazdıklarını bize seyahatname gibi okutan yazarlar var. Marsili'de bir noktada esir kalıyor Osmanlı İstanbul'unda. Mesela Marsili Boğaz'ın akıntılarını, balıklarını ve rüzgarlarını ilk defa çalışan adam. Evet. 1680'de Roma'da yayınlıyor kitabını. Ve bunun önemli bir kısmını İstanbul'da esir kalmış İtalyanlarla Rumeli Hisarı'nda ve Yedikule'de denize çok yakın yaşıyorlar. Ve aslında o esaret hani zindan hayatı da değil. Evet. Nezaret altında dolaşıyorlar. Hı hı. Onlarla muhabbetle, onlardan öğrendikleriyle de yazdığını söylüyor. Evet. Şimdi bu anlattıklarınızı ben hani bana yaptığı çağrışımı bir paylaşmak istiyorum. Hani bizde genel olarak şöyle bir şey vardır ya hocam. Türkiye'de ansiklopedist yetişmemiştir. Veya evet. işte ansiklopedistler varken Türkiye'de veya Osmanlı'da böyle bir çaba olmamıştır. Mesela sizin şu anlattıklarınızı dinlerken benim aklıma hep o geldi. Yani o anlamda belki bir ansiklopedi, o sistematikte bir ansiklopedi çalışması yoktur. Ama yani bir bilginin derlenip toparlanması, bu mecmua meselesi bu açıdan çok önemli. Evet. Yani böyle bir gayret herhalde vardı ve bu gayret belki hani bir kıyas yapmak ne kadar doğrudur onu çok fazla bilemiyorum. Ama sonuçta örtüşen bir gayret. Yani bunlar birbiriyle örtüşen, farklı seviyelerde de olsa birbiriyle örtüşen bir şey. Bizde genellikle hani tarih denildiği zaman böyle bir ezbere öğretilen bir şey var. İşte kategorize ederek ve işte belli ön yargılarla yaklaşarak. Mesela sizin o kul sohbetlerinde anlattığınız bir Evliya Çelebi şeyi vardı. 4. Murat'la Evliya Çelebi'nin hikayesi. O 4. Murat'ın işte hamamdan çıkıp bunun başının üstüne çevirmesi falan. Evet. Yani bu gerçek bir olay doğal olarak. Yani bu meselelerde biraz hani sanki bugüne kadar bildiğimiz her şeyi biraz farklı yönlerden de okumak gerekiyor. Değil mi? Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Haklısınız. Çok da güzel özetlediniz aslında. Yani örnek vermekten öteye söylenecek fazla bir şey yok. 17-18. yüzyıllar bilhassa karanlık yüzyıllar ola geldi. Karanlık sadece bilinmemek anlamında da değil. Oraya birçok karanlık şeyler vehmedildi orayla ilgili olarak, o yüzyıllarla ilgili. Ama epeydir, şunu söyleyeyim, çeşitli meslektaşlarımız hani bu kalıpları, bu önyargıları aşmaya çalışıyor. Tabii bunu genel anlatıya, kamunun önüne, ders kitaplarında olsun, popüler yayınlarda olsun, kamunun önüne çokça çıkan yayınlara yansıtmak, ortamlara yansıtmak çok daha zor. Ama mesela Mehmet Genç'i düşünürsek, Mehmet abiyi, yani 18. yüzyılın Osmanlı bürokrasisi için, en azından mali bürokrasisi için çok sofistike bir yüzyıl olduğunu, çok önemli işlerin başarıldığını
göstermeye, çalışmaya ömrünü adamıştır diyebiliriz. Mesela o önümüzde çok iyi bir örnekti bizim için. Hayır, 18. yüzyılı yabana atmayın. Bakın 18. yüzyılın mali bürokrasinin tuttuğu notlar tamam 16'dakinden çok farklı. Ama ondan daha geri, ondan daha az gelişmiş filan değil. Bilakis çok daha fazla meseleyle, çok daha ilginç yeni enstrümanlarla uğraşıyorlar falan filan. Evet. Sadece üstelik bürokrasinin not tutma yöntemi de değil. Ne bileyim, mukata sistemini geliştirmek gibi pratikte de hakikaten gedik sistemini ortaya koymak gibi çeşitli bir kısmı başarılı, bir kısmı başarısız, bir kısmı bir süre başarılı belki sonra başarısız ama her ekonomik tedbir öyle değil midir zaten? Evet, tabii. Yani yeniliklerle dolu bir devir olduğunu mesela görebiliyoruz Mehmet Genc'in yazdıklarında. Evet. Bunun gibi bir takım çalışmaların genel büyük anlatıyı değiştirmesi, dönüştürmesi çok zaman alıyormuş maalesef. Ben de zamanla fark ettim. Bir makaleyle, iki makaleyle Evet. olamıyor. Ama bir birikim de var şimdi ve çok değişik bir gözle bakabiliyoruz. Bunun altyapısı oluştu gibime geliyor ve çok buna bağlı olarak çok değişik. Hani bazı şeylerin sinemaya yansıması, romana yansıması belki bir tarihçinin makalesinden daha da etkili oluyor. Evet. Ama bunlar zaten biri iyi, biri kötü, biri olsun, biri olmasın tercihleri değil ki. Yani hepsi birbirini besleyen şeyler. Biliyorum ki iyi bir romancı, iyi bir sinemacı elinden geldiğince okuyor, akademik tarihçinde ne yaptığını bir şeyler kapacak kadar yani takip ediyor anlamında söylemiyorum ama kendi konusunda mesela neyse isim vermeyeyim sonra işte şu yazarı methetti, ötekini zemetti filan olabilir. Bunlar birbirini besleyen şeyler demekte herhalde haklıyım. Evet. Öyle oluyor. Bizler de sonuç olarak seyrettiğimiz filmlerden, okuduğumuz romanlardan, muhayyileye dayanan eserlerden etkileniyoruz. Ben sinema çalışmalarıyla hiç ilgilenmemiş, onun sardırmamış olsaydım, ne bileyim, Eremya Çelebi'deki o kamera gözle ilgili hani muhakkak gören vardır, olacaktır ama ben onu göremeyecektim kendi açımdan. Böyle bir şey, besleyicilikler var. 17. yüzyıla gelince hakikaten şimdi çok güzel ifade ettiniz tabii. Yani bunları böyle bir Osmanlı toplumunu ve kültürünü zenginliğiyle, derinliğiyle anlamamıza zarar vermiş bir önemli husus şu. Avrupa ile sürekli gerekli gereksiz ve ille de Avrupa'yı çok iyi bilerek yapılmayan karşılaştırmalar. Yani şimdi Avrupa'dan bunca seyyah gelmiş. Osmanlılar seyahati sevmiyordu canım. Canım şimdi Avrupa'dan gelen onca seyyaha karşılık siz ona benzer bir şey dediniz. İlla aynı seviyede olmayabilir ama örtüşme. Çok güzel ifade ettiniz onu. Şimdi kaç kişi gitmiş? Bir bakalım önce. Yani yok kategorisi çok kötü bir kategori. Yok dediğiniz anda ne araştırma hevesi kalıyor, ne bilme isteği kalıyor insanda. 17. yüzyılda seyahat meyahat yokmuş. Evet. 17. yüzyılda yenilik yokmuş. Hep geleneksel, işte her şey kötüye gidiyormuş. Bakıp ne diyorlarmış? Ya biz eskiye dönebilirsek kurtarırız yoksa yandık. Eskiye dönmeyi de beceremedikleri için her şey kötüye gitmiş durmuş. Altın çağ anlayışı varmış kafalarında. O altın çağa yani Süleyman devrine dönmek istemişler. O kurumları yeniden yaşatmak istemişler falan gibi. Yani varlar yoklar çeteli. Osmanlılar'da birey mirey yokmuş canım. Osmanlılar'da uluslararası ticarete giden Müslüman mı varmış bırakan canım? Yani birbiri üstüne yığdığınızda bütün bunları ve arka planda da böyle bir hepsinin var olduğu cevval, muazzam, dinamik, parlamış bir Avrupa var. Evet. 17-18. yüzyılı niye çalışayım be kardeşim gibi bir yere götürüyor insanı haklı olarak. Halbuki denecek şey tamam bir seyyah, iki seyyah, üç seyyah. Zaten baktıkça buluyoruz aslında.
Osmanlılar'da ben anlatısı yoktu diyorduk. İşte ben o dervişin hatıratını yazdığımda böyle nispeten mütereddit bir şekilde ya fena da değil bak şu da varmış bu da varmış falan filan gibi. Ondan sonra birbiri ardına öğrencilerimiz, meslektaşlarımız Türkiye'den, Avrupa'dan, Amerika'dan değişik ben anlatıları bulmaya başladılar. O ben anlatılarının, birinci şahıs anlatılarının değişik janrlardan karşımıza çıktığını düşünmeye başladık. Evet. Şu anda başa çıkamayacağımız kadar çok bir malzeme var. Sergüzeşt, hasbihal gibi türleri de 17. yüzyılda bunlar gelişmiş türler işin içine katarsak o tabii ki karşılaştırmalı tarih yapmalıyız. Ben her zaman için karşılaştırmadan yanayım. Avrupa ile karşılaştırmak da çok doğal. Bir kere örtüşen coğrafyalar olduğu için ya da çok yakın coğrafyalar olduğu için, çok yakın temaslar olduğu için. Evet. İkincisi Avrupa tarihçiliği nispeten gelişmiş olduğu için oradaki örnekler daha kolay karşılaştırma yapmak istediğimizde önümüze alabileceğimiz. Tamam, amenna. Ama karşılaştırmanın kendisini fetiş haline getirmişti. Sırf bizde değil, bunu Hint tarihçisi meslektaşlarla konuşuyorum. İşte bak orada bilim devrimi var, kapitalizm var, Rönesans var, şu var, bu var. Sende var mı? Yok. O zaman Evet. farklı, tamamen farklı. Aslında karşılaştırma yapma imkanlarını da daraltan bir şekilde tarih yazmaya meyledilmiş. Oryantalizm bunu iyice tahkim bir şekilde bastırmış, getirmiş, insanların önüne koymuş. Oryantal toplumlarda şu yok, şu yok, şu yok, şu yok, şu yok. Evet. Ne yok? İşte Avrupa'da var olan şeyler yok. Yani belli bir şehir hayatı, burjuvazi, kapitalizm, birey, Rönesans, reformla birlikte gelen modernite, şu. Bu maalesef açtık zannediyoruz. Hala bir şekilde neo versiyonlarıyla Evet. önümüze çıkıp duruyor. Ya da bazen öğrencilerle konuşuyoruz. Şimdi bir seminer yapıyoruz. Kendimizi kutlamaya başlayacağız neredeyse. Tamam artık açtık bu paradigmayı. 17. yüzyıla sadece gerileme, duraklama çerçevesinde bakmayacağız. Sadece yoklar ekseninde bakmayacağız. Artık bunlar aşıldı filan. Sonra mesela bir uçağa biniyorum. Çok popüler bir gazetenin hafta sonu ekine bakıyorsunuz. Orada bir Osmanlı tarihi anlatıyor. Aman Allah'ım. Biz bunları nasıl düzelteceğiz? Biz bunları nasıl ne yapacağız biz? Bu düzelir mi? Evet. Şimdi tabii şu da var. Romantizme düşmek çok kolay. Devam edebilir miyim? Tabii hocam, buyurun. Romantizme düşmek çok kolay. Şimdi Çelebiler, bazen mecmualar, coğrafya merakı, Avrupa'yı takip ediyorlar. Bir de işin o tarafını da tabii ki düşünmek ve dengelemek lazım. Bir kere yani 17. yüzyıl öyle çok bir canım cicim çağı değil. Yani Çelebiler çağı olabilmesinin, Çelebilerin çelebilik vasıflarının, ama bu yeni tanımıyla tabii Çelebilik daha önce malum hani şehzadelik gibi bir kelime. Evet. Tarikatlar içinde bilhassa Mevlevilikte daha en erken hatta kullanımları belki orada Hüsamettin Çelebi, Ulu Arif Çelebi gibi örnekler var. Sonra Osmanlı Hanedanı'ndan değişik hanedan falan. Ama bu anlamında 17. yüzyılda özellikle olgunlaşan haliyle 16'dan başlayan 17'de olgunlaşan haliyle Çelebilik bir yandan da çok çetin, hatta bu geçtiğimiz Aralık ayında verdiğim konuşmada imparatorluğun en çetin, en Çelebi yüzyılı demiştim. İlber Ortaylı'nın en uzun yüzyılı gibi evet. Çok güzel bir başlığına da tabii gönderme yaparak. En çetin, en Çelebi yüzyılı. Yani Çelebilik dünyayla baş edebilmenin, dünyayla baş edebilmek sırf bilgi de değil. Katip Çelebi farkında. Avrupalıların şimdi gemileri ve coğrafya bilgileri, ya Piri Reis bile bundan bahsetmişti. Katip Çelebi devrinde artık iyice ayyuka çıkmış. Hem coğrafya bilgileri hem gemileri
bayağı bir üstün diyor. Evet. Yani şimdi siz ne kadar barışsever olursanız olun, savaş bir gerçeği o dünyanın bugün de maalesef. Ve Katip Çelebi onu da düşünmek zorunda ve onu düşünürken bilgi ile uğraşması sadece soyut bir bilgiyle uğraşmak da değil. Bir yandan işin pratik boyutlarıyla da ilgili. O Deniz Savaşları kitabı malum hangi bağlamda yazılıyor? Venedikliler Çanakkale Boğazı'nı trafiğe kapatmış, gemilerle kuşatmışlar. İstanbul'a zahire gelmiyor. Çok ağır bir kış. Çok zor bir kış. İstanbul'a Mısır'dan bilhassa gelmesi çok hevesle beklenen çok önemli zahire gelmiyor. Çeşitli zorluklar yaşanıyor. Girit Savaşları bağlamında tabii bu cereyan ediyor. Bir yandan başka çeşitli problemler var. Şehirde 1648 ile 1656 arasında 5 büyük isyan var. 4 büyük, 5 sayıyorum. Neyse. O çok pratik bağlamda yazıyor aynı zamanda. Daha önce konuştuğumuzda hani bilgi problemini daha çok ben sadece bilgi problemi olarak ele aldım. Ama onun yanı sıra ya bu Venedik gemileriyle nasıl baş edeceğiz gibi de bir yanı var Katip Çelebi'nin bu konuyla ilgilenmesinde. Çetin bir yüzyıl. Celali isyanları 16. yüzyılın sonunda başlamış, 17. yüzyılın başında bitmiş mi bitmemiş mi belli değil. Şekil değiştirerek devam ediyor demek en doğrusu belki. Şehir isyanları hele hele o 1648-56 aralığında ama uzun 17. yüzyıl boyunca tekrar siyaseti çalkalıyor en hafif ifadesiyle. Mali kriz var. Katip Çelebi mali bürokrasiyi çok iyi biliyor. Düstur-ül Amel'i zaten o konuda. Düstur-ül Amel diye yazdığı küçük ve çok önemli bir ıslahat kitabı. Gibi. Yani romantize etmemek lazım. Çok çetin bir yüzyıl bir. Bütün siyasi, iç ve dış siyasi boyutlarıyla. Çok çetin bir yüzyıl bir başka açıdan Katip Çelebi gibi insanlar bilgi meselesinde zamana ayak uydurulamadığını hissediyorlar. Evliya Çelebi'de de bu var. Mesela evet. Evliya Çelebi Viyana'daki Aziz Stephansdom kilisesini ve onun külliyesini gezdiğinde oradaki hastaneye hayran oluyor. Orada gördüğü beyin cerrahisi örneği onun için çok yenilikçi, çok önemli bir örnek. Hatta bir gravürü de var galiba. Gravür veya minyatürü var acaba onun. O sahnenin sanıyorum bir minyatürü. Ben onu bir ara Twitter'da paylaşmıştım. Onu görmek isterim. Çok onu ben size bir yollarım. Çok Twitter'da ben onu paylaşmıştım. O sahneyi sanıyorum batılı bir ressam yapmış. Bir şeyi yatırıyorlar. Lütfen. Enteresan bir şey. Çok mesela Viyana'daki kütüphaneyi anlatırken tak diye İskenderiye'de gördüğü bir kütüphanenin ne kadar ihmal edilmişliğine geçiyor. Doğrudan da öyle bir karşılaştırma yapıyor. Damı akar diyor. Kitaplara doğru dürüst ihtimam gösterilmez. Yani bir arayış var yani. Bir arayış var. Evet. Kesinlikle hem maddi kültürde hem bilgi toplama ve bilgi üretme mekanizmalarında yeterli değiliz hissiyatı içinde olan Osmanlılar var. Hezarfen Hüseyin kesin bunlardan birisi. Evet. Hiç beklenmedik yerlerde çıkıyor bu karşınıza. Mesela Silahtar tarihi yani bir yerde işte birbiri ardına vakaları sıralayan, o vakanüvisleri de haksızlık edilir. Ben onların aslında çok önemli tarih yaklaşımları, hatta bazılarının Naimani tarih felsefeleri olduğunu söyleyebilirim. Bu da tabii hani bir baktıysanız zaten kesinlikle malumunuz. Evet. Kılıcı gözüyle baktıysanız hani onları aman işte vaka üstüne vaka anlatan birisi gibi bir klişeyle yaklaşmadıysanız o kaynağa kesinlikle çok sofistike.
Şeye gelince silahlar mesela şey tarafında Karadeniz'in kuzeyine doğru Romanya'dan gittiğinde Osmanlı ordularıyla birlikte mesela evlerini, ki aynı konuda Evliya Çelebi de yazıyor, taş evlerini, çok katlı taş evlerini ve onların etrafındaki maddi kültürü bayağı bir hayranlıkla anlatıyor. Niye anlatmasın, yani şey de değiller ki, kör de değiller, aptal da değiller. Evet. Hani insan gördüğü bir takım şeyleri vasfedecek, yani belki biz onların kör olduğunu varsaymakla körlük yapmışız. Evet. Ama gördükleri şey hep iç açıcı şey de değil demek istiyorum. Dolayısıyla hani romantize edilecek bir şey asla değil. Ama bu insanlara hakkını vererek ciddiyetle derinlemesine okuduğumuzda düşünen insanlar, derinlikli insanlar, incelikli insanlar, bu sözünü ettiğimiz yazarlar ve onların okurları ve çevreleri. Evet. Evet. Hocam şimdi bir dönemlendirme, burada tabii yine biz bir dönemlendirme yapıyoruz. Bu Antonio Galant üzerine konuşurken işte 1672'de kimin padişah olduğunu tartışıyorduk. Yani o kadar 17. yüzyıl o kadar şeyden padişahlardan Radarın dışında bağımsız ki mesela hani 16. yüzyıl veyahut da 15. yüzyılda sıralı olarak sayabiliyoruz. Ve işte 16. yüzyılın denk geldiği işte Altın Çağ isimlendirmesi ama şeyde 17. yüzyılda öyle bir şey yok. Yani padişahlar, kim padişah, böyle karizmatik padişahlar da yok. Ve şeyde de anlatımda da biraz önce yine bahsettik, duraklama devri olarak da isimlendiriliyor. Bu biraz da bu şey kısmına dönemlendirme. Sizin çünkü hem doktora teziniz 16. yüzyıl gerilemesi üzerine hem de ilk kitabınız kuruluş dönemi üzerine, yani bir hem kuruluş hem gerileme, yani şey içinde eskiden gerileme dediğimiz denilen. Tabii anlıyorum sizi. Evet. Evet. Tırnak içinde. Evet. Onun üzerinden biraz konuşsak, yani bu dönemlendirme ve 16. yüzyılın nerede, 16. belki 17. 17. pardon 18. yüzyıl nerede duruyor? Çünkü 19. yüzyıl biliyoruz artık çok uzun. Güzel. Ya 1672'den çok somuttan genele doğru gidelim. Avcı Mehmet devri tabii ki şey yaptınız, konuştunuz. Şimdi bu programda müstehcen kelimeler kullanabiliyor muyum? İstediğinizi kullanabilirsiniz hocam. Rütük bilmiyorum medyası şeyin. Şimdi malum avcı. Evet. O avla uğraştığına göre birileri devlet işleriyle uğraşıyor herhalde. Evet. Köprülüler devri. Ki o kelime çoktan Ahmet Refik tarafından en azından söylenmiş. Tabii tam yani sizin sorduğunuz anlamında bir dönemleştirme değil belki. Ama 1672'deki sultanı niye bilmediğimize de bir cevap. Çünkü Avcı Mehmet değil, sahnede daha çok köprülüler var. Yani bu tabii ikinci köprülü. Hani Mehmet Paşa ölmüş, oğlu Fazıl Ahmet Paşa. Sultanlar birbiri ardına o devirde böyle bir etki yapıyor 4. Murat'tan sonra. Şimdi Avcı Mehmet zamanında bir söz varmış halk arasında dolaşan. Evet. Babası am delisi, kendisi av delisi. Çünkü Deli İbrahim için Evliya Çelebi çok güzel. Mesela Evliya Çelebi'de öyle şeyler var ki keskin gözlemler ve eleştirel gözlemler. Zekeri elinde öldü der. Evet. İbrahim için, Sultan İbrahim için. Yani bir sultan biyografisinde bunu yazmak, hani değme baba yiğidin harcı değildir ama belki. Ama Evliya Çelebi yazar tabii. Ama bunlar dolaşıyor etrafa. Yani sultan biyografisi olarak da asla bir yerde karşımıza çıkmıyor işte bir türlü. Evet. Çıkmalı yani. Evliya Çelebi Sultan İbrahim'i böyle anlatıyor. Çok yakından bildiği bir dünya. Evliya Çelebi İstanbul çocuğu. Evet. Sultan Sarayda İbrahim yaşıyor. dönemine kadar seyahatlerine başlamamış. O dönemde bile İstanbul'da çok vakit geçiriyor. Bir ara sarayda yaşamış 4. Murat döneminde. Hakim olaya,
Evet. tabiri caizse. Ve Zeker'i görmüş yani. yani böyle tarif ettiğine göre bir kere konuşuluyor da bu. Tabii. Hani, birileri de böyle diyor. Sultan İbrahim mi? O Zeker'i elinde. ne diyor? Ya işte Avcı Mehmet oğlu da şimdi ava düştü ama babası da şu falan. Yani bu böyle bir dünya aynı zamanda maalesef hani tarih diskurumuzda bu tür şeyler varlığı bilinse bile ayrı bir kefeye konur. Sanki asıl tarih değildir de bu eğlencelik, küçük, episodik aramızda anlatıp gülüşeceğiz. Ondan sonra asıl tarihe geçeceğiz. Halbuki bayağı asıl tarih işte. Yani birinin av, birinin de seks düşkünü olması. Hatta hocam fetiş düzeyinde bir şey var diyorsunuz değil Evet, mi? ben öyle olduğunu düşünüyorum. Adama deli denmesi... Deli İbrahim'e de biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum ama şaka yollu bu tabii. Yani şey demek istiyorum. Fetiş konusu değişik toplumlarda ve çağlarda çok farklı algılanmış bir şey. Evet. Deli İbrahim yanlış zamana düşmüş. Evet, doğru. Neyse. Öyle bir devir. Bu anlattığım değişleri açık saçık olsa da yani bu halkın yakıştırmaları üzerinden anlattığım kişiliklerin devri haliyle başka türlü yaşanacak bir devir 16. yüzyıla göre. İşte köprülüler karşımıza çıkıyor vezir olarak. O tür bir dengenin kurulması çok zaman alıyor. Yani 17. yüzyılın ilk yarısında ya da Köprülü'ye kadar vezirlerin çok sıkça değiştiğini görüyoruz. Kim olursa olsun başarılıları var, başarısızları var ama çok sıkça değiştiğini görüyoruz. Mesela bu da başlı başına bir 50-60 yıllık süre için bir kale alınması gereken bir fenomen o dönemi adlandıracaksak, değerlendireceksek. Neyse dönemlendirme büyük sorusuna dönersek bir de Monty Python'un bir filminden bir örnek vereceğim. Dönemlendirme çok tehlikeli yani kaygan bir zemin her zaman için. Nereden baktığımıza bağlı ve tabii ki perspektifler zaman içinde değişiyor. Hatta bir zaman içinde farklılıklar gösteriyor. Baron von Münchhausen diye bir Almanların komik hikayeler üzerinden anlattığı bir karakterleri vardır. Bilmem duydunuz mu? Ne bileyim. Yani Nasrettin Hoca'ya benzeteceğim ama tam değil. Bir kere bir 18. yüzyıl karakteri, 17 sonu 18 başı ama fıkra koleksiyonlarındaki temel karakter diyelim. Baron von Münchhausen. Onunla ilgili bir film yaptılar. Bayağı da güzel bir film. Episodlardan biri haremde geçiyor. Onu da anlatacağım. Film şöyle başlıyor. İngilizce. The Age of Reason. Akıl çağı. Yavaş yavaş fade, sönüyor. Bir dahaki kare çarşamba, Wednesday. Yani akıl çağı zaten orduları göstermeye başlıyor. Ordular savaşacak, herkes birbirini darmaduman edecek. Şimdi akıl çağı lafıyla akıl çağı üzerinden bir dönemleştirme yapılmasıyla ikisiyle birden dalga geçiyor. Bir kere akıl çağı hemen ordulara dönse zaten bir parodi yapmış olacak. Evet. Pardon, ironi. Ama bir de araya çarşambayı sıkıştırıyor. Yani aslında gündelik hayatta yaşadığımız ritimlere göre işte çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, bu yıl, geçen yıl, bu bahar falan daha önemli icabında biz böyle büyük isimler vererek hani çarşambayı, perşembeyi hepsini bir önemsizleştiriveriyoruz. Akıl çağı, hepsini örten bir gerçekmiş gibi. Halbuki orada insanlar işte Descartes akıl çağı değil mi? Descartes'i hayatta duymamış, duymayacak. Bir yerde ekmek parası kazanmaya çalışıyor Belçika'da diyelim. Wednesday, çarşamba da ona bir gönderme. Neyse ama bunu yapmak da yani yapmadan tarihçilik yapamayız. Yapıyormuş gibi ya dönemlendirmeye ne gerek var? Biz işte sadece ele aldığımız konunun kendi tarihlerinden bahsedelim, yeter filan diyen tarihçiler olmakla birlikte defalarca gösterildi ki bunu yapamıyor. Aslında bir yerde Orta Çağ gibi, modern gibi, işte 17. asır dediğinizde bile bir dönemlendirme yapıyorsunuz. Neden Hicri asır kullanmıyorsunuz?
o 17. asıra bir şey atfediyorsunuz. Yani Evet. bir varlık, bir birimli olma hali. Neyse. Bana kalırsa efendim. Mesela ben dersimi, kendi ders olarak verdiğim dersi, 2 sömestrlik dersi Orta Çağ'dan başlatıp aslında 1000 tarihi civarından başlatıyorum. Hem Bizans topraklarındaki 1000 tarihinden hem Orta Asya'dan gelen Türklerin 1000 tarihinden hem İslam dünyasındaki bir takım dönüşümlerin neyse binden başladı. 1550'ye geliyorum. Çünkü 1550'de hiçbir şey olmadı. Hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Tabii değil. Hani öyle bir şey var. Büyük bir şey sonra olmadı. 1550'den 51'den ya da alıp sonu ne o da belli değil. 1918 mi, 20 mi, 23 mi, 24 mi birçok şey alınabilir. Ama o yine küçük bir zaman dilimi penceresi içinde. Neden 1550'ye getiriyorum? Çünkü 1551'de ilk kahvehane açılıyor İstanbul'da. Evet, en önemli oluyor. Yani yeni bir şehir toplumunun oluşması ve yani kendim de gülerek veriyorum bu örneği. Kahvehane yerine başka bir şey de seçilebilir. Ama aşağı yukarı o devirde yani 16. yüzyılın ortalarında sırf Osmanlı dünyasında da değil aslında birçok yerde yeni bir şehirli toplum ve onun bir takım yeni özellikleri karşımıza çıkmaya başlıyor. Çelebiler onun bir ürünü ve tezahürü denebilir 17. yüzyılın bağlamında. Ama tam tabii tarih koymak her zaman tehlikeli. 16. yüzyılın ikinci yarısında sonuna doğru büyük dönüşümlerin olduğunu ve oradan itibaren yeni bir şeyden bahsetmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz bence. Baki Tezcan mesela 2. İmparatorluk başlığını koydu kitaba. Yani nasıl dönemlendir? Oralarda çok büyük değişiklikler oluyor arkadaşlar. Yani bir düşünürseniz şimdi Osmanlı düzeninin temelini oluşturan tımar ve devşirme. Evet. Ne kadar merkezi olduklarını konuşmamıza gerek yok burada. İkisi de çözülmeye başlıyor. Pat diye değişmiyor tabii ama 1550'deki halleriyle 1600'deki halleri, hele 1650'deki halleri çok farklı birbirinden. Yerlerine yeni kurumlar, yeni uygulamalar, yeni mekanizmalar, yeni enstrümanlar gelmiş. İltizam, devşirmenin yerine işte farklı insan alım modelleri falan filan. 2. Hanedan tevarüsü değişiyor. Bu herhangi bir monarşik sistem için bir anayasa yazacak olsanız, yazılı anayasa yok ama diyelim oturdunuz, Osmanlı'nın anayasası neye benziyordu? 1580'de deseniz ya da 1620'de deseniz, hanedanın nasıl birinden bir diğerine geçeceğini, her rejim için zaten değil mi? İktidar değişikliği en temel meseledir. Biz işte şimdi seçimle falan hallediyoruz. İşte onun adamları gidecek, onun adamları şöyle gelecek, şu kadarı değişecek, şu kadarı değişmeyecek falan filan. Yani o değişiyor. Tabii devletin toprak ve nüfus sayım modelleri, yani tahrir yöntemi tımara bağlı olarak diyebiliriz ama o başlı başına önemli bir enstrüman, mekanizma. Evet. Kendi çağında Osmanlıların bütün komşu ve farklı devletlere kıyasla çok başarılı uyguladığı bir yöntem. Yani tek Osmanlılardır diyemeyiz tahrir ya da ona benzer kadastro işlemleri yapan ama Osmanlıların hani çağdaşları arasında sivrildiği bir yöntem. Evet. O değişiyor. Falan daha sayabiliriz. Dolayısıyla tak diye bir tarih koymak gerekmiyor da bence. 16. yüzyılın son çeyreğinde ya da ikinci yarısında büyük bir dönüşüm başlıyor. Ve o bence tabii dünyada olan bitenle etkileşim içinde
cereyan eden bir dönüşüm, ne bileyim, askeri devrim dediğimiz hadise olmasa belki tımar ve devşirmedeki bu değişiklik bu yaşanmayacak ya da böyle radikal bir şekilde yaşanmayacak. Evet. Filan filan. O çerçeveden baktığımızda Çelebi'ye bağlamak istiyorum ama ne kadar vaktimiz var onu da bilmiyorum. Galiba Vakit geçtik. sınırımız yok hocam. Bu altyapının yansıması herhalde bir sonraki bir dönüm belirliyor. Yani öyle de diyebiliriz. Öyle bir boyutu var çünkü. Bir de bu dönüşümlerle birlikte ortaya çıkan yeni yapının dünyada olan bitenle ilişkisinde bir sorun, bir eksiklik, demin bahsettiğimiz bir yetmezlik görüyorlar. Onu halletmeye çalışıyorlar. Onu oraya yeni çözümler düşünmeye çalışıyorlar. Orada ya da düşünemiyorlar. Ya da diyelim Evliya Çelebi ille yeni çözümler üretme peşinde olan birisi değil. Katip Çelebi öyle. Katip Çelebi'nin ıslahatla ilgili doğrudan yazdıkları var malum. Evliya Çelebi'nin de bence dolaylı olarak var diyebiliriz. Ama o bir yana bunu mesele etmiş insanlar. Evet. Yani dünya nerede, biz neredeyiz? Osmanlı toplumunun değişik sorunları, özellikleri nasıl çizilebilir, resmedilebilir filan gibi şeylerle uğraşıyorlar. Meselelerle uğraşıyorlar. Evet. Yani aslında bugünkü meseleler, bugün bizim de üzerine düşündüğümüz dertlendiğimiz, doğru. İşte kıyaslama yaptığımız, yani onlarla bizim aramızda aslında bir fark yok. Aslında şöyle bir sorun da var herhalde. Bu 16. yüzyılın başındaki kriz, işte 1600'lerin başındaki, pardon, 1600'lerin başındaki, yani 17. yüzyılın başındaki kriz, işte padişaha sunulan lahiyalar, işte biz geriliyor muyuz, işte çöküş veyahut da inhitat fikri aslında bugüne kadar gelen bir söylem. Evet. Yani bugünkü şimdi aklıma şey geldi hemen. İsmail Cem'in geri kalmışlığın tarihi mesela. Onun bile o şeyde bu gerileme söylemi içinde değerlendirebilecek bir metin herhalde. Yani bu oradan kaynaklanıyor. Çok haklısınız. Yani hakikaten Gelibolu Mustafa Ali'den en azından 16. yüzyılın sonlarındaki işte bu çok etkin olmuş inhitatçı yazardan günümüze kuşak kuşak bir devamlılık izleyebiliriz. Birbirlerine yani tabii evrilerek gidiyor bu düşünce. Bir farklılıklar, Batı ile ilgili çok önemli gözlemleri yok. Mesela Mustafa Ali'nin. O noktada başlamamış öyle bir muhasebe. Ama Katip Çelebi'den itibaren o muhasebe ciddi bir şekilde girecek. Daha önce sözünü ettik zaten. Evet. En azından Venedik filan gibi örneklerden ya da Viyana'dan Evliya Çelebi örneği. 16. yüzyılın ortalarında Batı meselesi bu inhitat bilincine, inhitat literatürüne daha ciddi bir şekilde girmeye başlayacak. 18. yüzyılda artık tabii daha da farklı şekiller alacak. Malum 19. yüzyılda tek büyük meseleye dönüşecek neredeyse. Evet. Yine çok bariz sebeplerden hem askeri hem iktisadi olarak öyle bir dengesizlik ortaya çıkıyor ki 19. yüzyılda endüstri devriminden sonra tabii o Batı konusunu büyük harf Batı haline getiriyor. Ama bu süreç içinde Batı'nın rolü evrilse de, başka şeylerin rolü evrilse de inhitat bilinci ve inhitat yazını birbirine referans vererek devam ediyor. Mesela 17. yüzyılın başında yazanlar Mustafa Ali'den haberdar. Koçi Bey hem Mustafa Ali'den haberdar hem Kitab-ı Müstetap'tan haberdar ya da onun gibi literatürden. Defterdar Sarı Mehmet Paşa daha önceki hatta Mustafa Ali'den doğrudan alıntılar yapıyor. Alıntı da demiyor onlara. Hani
bugünün anlayışında intihal olarak görülebilir. Aslında bence değil tabii, o farklı bir kaynak anlayışı. Neyse, Defterdar Sarı Mehmet Paşa'ya geldik. 17 sonu 18 başı. Böyle böyle götürebiliriz. Ve gerçekten ben bilhassa gençlik yıllarımda işte İsmail Cem'in kitabı gibi bir kitap çıktığında ya da Niyazi Berkes 200 yıldır neden bocalıyoruz? Bu soru yani bayağı inhitat literatürünün devamı bir soru ve hala bugün tabii hep bunu soruyor. Kimi 100 yıla götürüyor, kimi 200 yıla, kimi 300 yıla, kimi Kanuni'den bu yana, kimi Viyana Seferi'nden, ama bir şekilde bu soru devamlı gündemde. O soruyu belki farklı şekillerde sormayı öğrenmemiz, yani bazen bir soru cevap üretmiyorsa pek iyi sorulmamış. Evet. Soruyu farklı sormakla yarar var da diyebiliriz. Tamamen yabana atmak değil tabii, bu farklı bir şey. Evet. Kendi dönemlerinde Çelebiler bu meselelerle, bu sorularla uğraşan Osmanlı insan tipinin çok yaratıcı, çok parlak ve kuşaklar boyu etkili olmuş, Osmanlı düşüncesinin ufkunu genişletmiş örnekleri. Yani mesela 15-16. yüzyıldan bir Çelebi, ki Çelebi isimli insanlar var. Bu şekilde anlatamayız. Hatta medrese dışından çok az düşünürü, hatta şu anda hiç aklıma gelmiyor. Yani evet. O tür bir ciddi eğitim almamış birini. Ama Katip Çelebi'den sonra Katip Çelebi gibi birini ciddiye almadan anlatamayız hikayeyi. Yani Katip Çelebi'den önce Osmanlı düşüncesinin ufkunu belirleyen insanları 3 aşağı 5 yukarı medrese çevresinden, saray çevresinden, Enderun'dan, bunların örtüşmesinden oluşan bir topluluk olarak çizebiliriz. Katip Çelebi ile birlikte değişen bir şey var. Evet. O bize bu çağın, bu büyük dönüşümler çağının ortasında Çelebiliğe atfedilen değerlerin hem o gün hem sonradan, Çelebi kelimesi artık bir sıfat da ola geliyor. Sadece isim olarak bir lakap, bir ünvan değil. Çelebi insan, Çelebi tavırlı olmak gibi bir sıfat olarak da kullanılır oluyor. Onun olgunlaşmış hali, o gelişmenin olgun bir şekilde tezahür ettiği nokta sanırım 17. yüzyılın ortası ile 18. yüzyılın ortası arasındaki dönem. Ondan sonra yine kelime kullanılsa da Çelebilik aynı şeyi göstermiyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Vallahi böyle 1,5 saattir konuşuyoruz ama Hocanın kitabından da bahsetmemiz lazım. çok güzel bir sohbet oldu. Umarım. Cemal hocamızın yeni bir kitabı çıktı. Metis Yayınları'ndan kendine ait bir roman. Biz hemen alıp okuduk. Aslında bu programı için davet ettiğimizde kitap henüz çıkmamıştı. Bundan sonra galiba 2 Cihan Aresi'nde de yayına hazırlanıyor İnşallah, Metis Yayınları tarafından. İnşallah bir denk gelirse bunlarla ilgili de bir program yapmak isteriz kendisiyle. Şimdi birazdan kendisinin imzalarını alarak programı sonlandıracağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Bizi kırmadınız, geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta bayram olduğu için yayınımız yok. Dinleneceğiz önümüzdeki hafta. Ondan sonraki hafta 58. yayınımızda Magna Carta'yı konuşacağız. Magna Carta'yı konuşacağız. Orijinal metni Türkçe'ye tercüme edildi. Doktor Fatih Durgun, Evet. İngiliz siyaset bilimi üzerine çalışıyor. Evet. Onunla konuşacağız. Güzel bir sohbet olacak. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.